Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan nefis katmer tarifiyle geldim. Bu tariften sonra başka katmer tarifi aramayacaksınız çünkü çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Yapımı oldukça pratik. Tarifimde kullanmış olduğum malzemeleri videonun açıklama kısmında belirttim. Bu arada beni hangi şehirden izlediğinizi videonun yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Sözü daha fazla uzatmadan hemen tarifimizin yapımına geçmek istiyorum. Hamuru yoğuracağımız kaba ilk olarak 1 su bardağı ılık sütü alalım. Üzerine 1 su bardağı ılık suyu ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuzu ekleyelim ve tuz eriyinceye kadar şöyle bir karıştıralım. Diğer tarafta 5 su bardağı unu ayrı bir kapta hazırlamıştım. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum. Bunu her zaman belirtiyorum. Unu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Çünkü unun kalitesine, markasına göre kullanılan un miktarı değişkenlik gösterebiliyor. Ben bu tarifimde toplamda 5 su bardağı unla hamurumu istediğim kıvama getirdim. Dediğim gibi bu miktar sizde değişkenlik gösterebilir. Yumuşak bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur. Bunu da belirteyim. Ele yapışmayacak hamurumuz. Bu arada kullandığım su bardağının ölçüsü her zaman olduğu gibi 200 mililitre. Yani çoğumuzun evlerinde olan klasik su bardaklarından. Hamurumuz biraz kıvam alınca spatula ile karıştırma işlemini bitirip elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Bu şekilde yapmak daha kolayıma geliyor. Ve daha rahat yoğurmak için hamuru tezgaha alıyorum. Tezgahı çok hafif unlayarak. Tezgahta yoğurmak çok daha kolay, çok daha rahat oluyor. Hamurumuz toparlandıktan sonra birkaç dakika boyunca yoğurmamız önemli. Bu tarz tariflerde hamurumuz ne kadar çok, ne kadar güzel yoğurursak hamurumuzun dokusu o kadar güzel olacaktır. Birazdan sizler de göreceksiniz. Şu anki halinden eser kalmayacak. Hamurumu yoğurmaya devam ettikçe hamurum sakız gibi olacak. Dokusu daha tok hale gelecek. Birkaç dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorum. Artık sonlara doğru bu şekilde iki elimle yoğurmaya devam ediyorum. Birazdan yoğurma işlemini sonlandıracağım. Dediğim gibi tezgahta bu şekilde yoğurmak çok daha pratik oluyor. Çünkü bu şekilde yoğurma kabında yoğurmak pek mümkün olmuyor. Sizlere de tezgah alarak yoğurmanızı öneririm. Hamuru yoğurma işlemi bitince hamura şöyle bir uzun bir form verelim. Ardından parçalara böleceğiz. Ben 8 eşit parçaya böldüm. 8 tane katmer çıkarttım bu ölçülerle. Daha küçük ya da daha büyük yapabilirsiniz elbette. 26 santimlik tavada katmerlerimi pişirdim. 26 santimlik tava için 8 adet katmer tam olarak ideal geliyor. Katmerlerin boyutları tam olarak ideal oluyor. Hamurların boyutlarını eşitledikten sonra elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Hamurun dokusu oldukça pürüzsüz, çok güzel görünüyor. Bezeleri şöyle bir orta boyutlardaki yuvarlak borcamda yağlayacağım. Yarım su bardağı sıvı yağı borcamın içerisine alıyorum. Farklı bir kapta da, derinliği olan bir kapta da yapabilirsiniz bu işlemi. Sonrasında hazırladığım bezelerin her yerini yağa buluyorum. Her yeri muhakkak yağlansın, burası önemli. Yağladıktan sonra bir müddet dinlendireceğiz. Sonrasında rahat bir şekilde açacağız hamuru. Bezelerin tamamını yağladım. Borcamın içerisine yerleştirdikten sonra üzerini streç filmle kapatıyorum. Bu şekilde oda sıcaklığında 25-30 dakika kadar dinlendirelim. ...25-30 dakikanın sonunda artık şekil verme işlemine geçebiliriz. Üzerini açıyorum. Ve tezgahı, hamurları açacağım kısmı elimle biraz yağlayacağım. Onun öncesinde 100 gram kadar tereyağı ya da margarini eritelim ve hazır bulunduralım. Katmerlerimizi bununla yağlayacağız. Tezgahı elimizle yağlayalım. Tezgahımız biraz yağlı olsun. Zaten hamurlarımız da yağlı, rahat bir şekilde açılacaktır. İki elimizle uzun bir formda açmaya çalışalım.
Bu şekilde uzatarak hamurumu açıyorum. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Hafif yırtılmalar olabilir. Problem değil. Zaten hamurumuzu katlayacağız birazdan. İnceltebildiğim kadar bu şekilde inceltiyorum. Dikdörtgen bir form veriyorum. Sonrasında erittiğimiz tereyağı ya da margarinden kaşıkla ekleyelim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar, 2-3 yemek kaşığı kadar ekleyebiliriz. Çok da bol yağ bulamamıza gerek yok. Zaten hamurumuz yağlıydı. Ortalama 2,5 yemek kaşığı kadar diyebiliriz. Her yerine dağıtalım elimizle. Her yerine gelsin yağ. Sonrasında uzun kenarından başlayarak rulo yapacağız. Eğer rulo yaparken de biraz daha uzuyorsa hamurunuz şöyle çekiştirerek yapın. Biraz daha incelsin hamurunuz. Ne kadar ince olursa o kadar tel tel ayrılacaktır. Katmeriniz o kadar kıyır kıyır olacaktır. Toparlanabiliyor hamurumuz. Rulo yaparken bir diğer taraftan da elimle arada açık olan kısımlarını inceltmeye çalışıyorum. Ki nizami bir şekilde rulo yapabileyim. Yırtık olan kısımlar da iç kısımda kalıyor. Gördüğünüz gibi hamurumuzun yırtılması bizim için engel teşkil etmiyor. Rulo yaptıktan sonra da uzun form halindeyken şöyle elimizle birazcık uzatalım. Birazcık inceltelim. Daha nizami olsun. Sonrasında üzerine bastıralım. Bu şekilde de ince bir dikdörtgen formu verelim. İnceltebildiğiniz kadar inceltin. Biraz hamur kendini çekecektir biz bastırdıkça. İncelttikten sonra da diğer kenarından başlayarak tekrar rulo yapacağız, saracağız. Sararken de yine ön kısmını ara ara inceltin. Çünkü toparlanabilir hamurunuz. Tek tek oklavayla açmakla uğraşmadan çok rahat bir şekilde şekil verilebilen, çok rahat bir şekilde hazırlanabilen bir katmer tarifi. Biz bu lezzete ailecek bayılıyoruz. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Yapılışının pratikliğine de bayılacaksınız. Şöyle rulo yaptıktan sonra uç kısmını altına alıyorum ki açılmasın. Şöyle elimle bastırıyorum. Bu kadar. Bundan sonra biraz daha dinlendireceğiz. Hepsine aynı şekilde şekil veriyorum. Aynı kabın içerisine hazırladığım hamurları alıyorum ve üzerine streç filmle kapatıyorum. Ve bu şekilde buzdolabında en az 1 saat dinlendirmemiz gerekiyor. 1 saatten fazla da dinlendirebilirsiniz. Hatta dilerseniz akşamdan bu şekilde hazırlayarak sabah kahvaltıya da pişirebilirsiniz. Bu şekilde buzdolabında dinlenebilir. Dinlendikçe güzel olacaktır. Artık açma işlemine geçiyoruz. Tezgahımızı hafif unlayalım. Ve hamurların bir tanesini alalım. Şöyle iki tarafını biraz unlayarak merdane ile çok da aşırı ince olmayacak şekilde açalım. Çok rahat bir şekilde açılıyor. Güzel bir şekilde dinlendiği için içerisindeki yağın da yardımıyla çok rahat açılan bir hamur oluyor. Hamurumuz çok sert değildi. Kesinlikle sert bir hamur yoğurmamalıyız. Bunu başında da belirttim. Tekrar söylüyorum. Çünkü en önemli püf noktalarından biri bu. Hamurumuz yumuşak, ele yapışmayan bir hamur olmalı. Sakız gibi bir hamur olmalı. Dokusu zaten videoda net bir şekilde anlaşılıyor diye düşünüyorum. Bu kadar açmamız yeterli. Çok da fazla inceltmemize gerek yok. Bütün hamurları aynı şekilde açarak hazırladım ben. Dilerseniz birini açıp kızartabilirsiniz. Sonra diğerlerini açarak sırasıyla bir açıp bir kızartma işlemi yapabilirsiniz. Eğer yeriniz varsa benim gibi hepsini açtıktan sonra kızartmak çok daha pratik oluyor bence. Hepsini bu şekilde açıyorum. Sonrasında ocağın başına geçeceğim. Kızartma işlemine geçeceğiz. 2-3 hamlede zaten istediğim şekilde açılıyor. Pardon. Artık ocağımın başına geçebilirim. Ocağım orta ateşin bir tık üstünde. Şöyle krep tavasında hazırladım. Farklı tavalarda da hazırlayabilirsiniz. Bu 26 santimlik krep tavası. Ara ara çevirerek kızartıyorum. Alt kısmının pişmesini sağlıyorum. Ocağımız kısık ateşte olmasın kesinlikle. Belirttiğim gibi
Orta ateş, yani orta ateşin çok az üstünde diyebilirim. Çok da harlı olursa hemen dışı yanacaktır. O da istediğimiz bir durum değil. Alt kısmı pişince ters çeviriyorum. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Üst kısmını erittiğimiz tereyağından kalan yağla yağlıyorum. Tamamı bitmemişti. Hamurlarda kullandığım yağ. Bu aşamada açma aşamasında donarsa biraz daha ısıtabilirsiniz tereyağı ocakta. Ve bu şekilde fırçayla üzerine dağıtabilirsiniz. Altı da piştikten sonra altını da yağlayacağız. Bu şekilde ara ara çevirin ki her tarafı eşit derecede pişsin. Alt kısmı da çok güzel bir şekilde piştikten sonra orayı da yağlıyorum. Çok kısa bir sürede pişiyor zaten. Ocağımız çok kısık derecede olmadığı için pişmesi de çok vakit almıyor. Ve artık hazır. Diğerlerini de aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. Size servis ettikten sonraki halini göstermek istiyorum. Kıvamı da görüntüsü de tek kelimeyle şahane oluyor. Gerçekten lezzeti harika. Bir defa denediğiniz takdirde bana bu konuda hak vereceğinize eminim. Tel tel ayrılıyor. Bu şekilde hazırlayarak buzluğa kaldırabilirsiniz. Sonrasında buzluktan çıkardığınızda ilk anki tazeliğinde olacaktır. Ama buzluğa kaldırmanıza gerek kalmayacaktır büyük ihtimalle. Çünkü çayın yanında çok güzel bir şekilde hızlı tüketilen bir tarif. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz. Eğer tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz aşağıda yer alan beğen butonuna tıklarsanız çok mutlu olurum. Ve hala kanalıma abone değilseniz yine aşağıda yer alan abone ol butonuna tıklayarak yanındaki bildirim ziline basarsanız yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek ümidiyle sağlıkla ve afiyetle kalın. Hoşça kalın.